1933 Almanya. Bir adam iktidara geliyor. Ülkenin en kalabalık şehirlerinde milyonlarca insan meydanlarda toplanıyor. Ağlıyorlar, bağırıyorlar. Sanki babalarına kavuşmuşlar gibi. Bu insanlar aptal değildi. Aralarında profesörler vardı. Doktorlar, mühendisler, sanatçılar, Nobel ödüllü bilim insanları. Ve hepsi ona inandı. Peki nasıl? Bu sorunun cevabı sadece tarihte kalmıyor. Çünkü aynı mekanizmalar bugün hala çalışıyor. Belki sen de farkında olmadan bu mekanizmaların içindesin. Bugün bunu psikolojinin gözünden konuşacağız. Önce zemini anlamak lazım. 1919. Birinci Dünya Savaşı bitti. Almanya yenildi. Ve Versay Anlaşması ile o güne kadar görülmemiş büyük bir ceza kesildi. 1923'te Almanya'da bir somun ekmek almak için bir el arabası dolusu para taşımak gerekiyordu. Bu abartı değil. Gerçek. Peki beyin böyle bir krizde ne yapar? Psikoloji bunu net söylüyor. Aşırı stres altında beyin iki şey arar. Birincisi düşman, sorumlu tutacak biri. İkincisi ise bir kurtarıcı. Her şeyi düzeltecek biri. Bu biyolojik bir mekanizma. Tehdit algıladığında beyin karmaşık analiz yapmayı bırakır. Basit, güçlü, net bir mesaj ister. Ve Hitler tam da bu mesajı verdi. Ama dur, kriz her toplumda oldu. Neden sadece Almanya bu kadar kolay manipüle edildi? Cevap, propagandanın nasıl çalıştığında saklı. Joseph Goebbels bir deha değildi. Ama insan beynini çok iyi tanıyordu. Propagandanın ilk kuralı şudur. Karmaşık gerçeği basit bir yalana dönüştür. Ve o yalanı tekrar tekrar söyle. Psikolojide buna illüzyon hakikati etkisi deniyor. Bir bilgi ne kadar çok tekrarlanırsa beyin onu o kadar doğru kabul eder. Beyin bilginin doğru olup olmadığını değil, tanıdık olup olmadığını ölçer. Bu 1930'larda da çalışıyordu. Bugün sosyal medyada da çalışıyor. Goebbels 3 şey yaptı. Birincisi, düşmanı somutlaştırdı. Soyut problemleri tek bir hedefe bağladı. Beyin soyut bir düşmanla savaşamaz. Ama somut bir hedefe yönlendirilebilir. İkincisi, duygusal tetikleyiciler kullandı. Korku, öfke, gurur. Bu duygular aktif olduğunda beynin eleştiri merkezi kapanır. Üçüncüsü, toplu ritüeller yarattı. Meydanlar, marşlar, selamlaşmalar, grup içinde aynı hareketi yapmak. Beyin bunu hakikat olarak kodlar. Ve işe yaradı. Çünkü bu mekanizmalar biyolojik. Zekaya bağlı değil. Propaganda yetmez. Çünkü bazı insanlar hala şüphe ediyor. İşte bu noktada devreye giren şey çok daha karanlık. 1961 Yale Üniversitesi. Stanley Milgram bir deney tasarladı. Katılımcılara şunu söyledi. Bu bir öğrenme deneyi. Karşı odadaki kişi yanlış cevap verdiğinde ona elektrik şoku vereceksin. Elektrik şoku yoktu. Karşı odadaki de bir aktördü. Ama katılımcılar bunu bilmiyordu. Ve sonuç psikoloji tarihini sarstı. Katılımcıların %65'i sıradan insanlar, iyi insanlar. Düğmeye sonuna kadar bastılar. Çünkü aktör acı içindeyken devam edin diyen bir otorite figürü yeterliydi. Milgram bu deneyi neden tasarlamıştı? Çünkü Nazi Almanya'sında da yargılamalar sırasında Nürnberg mahkemelerinde herkes aynı şeyi söylemişti. Ben sadece emir aldım. Ve Milgram kanıtladı. Bu bir mazeret değil. Bu beynin gerçek bir mekanizması. Otorite figürü devreye girdiğinde beynin ahlaki muhakeme merkezi geriye çekilir. Bu doğru mu sorusunu, bu benden bekleniyor mu sorusuna bırakır. Almanya'da milyonlarca insan böyle karar vermedi, böyle hissetti. Peki otorite yetmediğinde ne olur? Bir de grup baskısı var. Bu ikisi birleşince beyin neredeyse tamamen kapanıyor. İnsan sosyal bir varlık, bu biyolojik bir gerçek. Evrim boyunca hayatta kalmak için gruba ait olmak zorunluydu. Gruptan dışlanmak ölüm anlamına geliyordu. Ve bu biyolojik ihtiyaç hala bugün beynimize kodlanmış durumda. Sosyal psikolog Henry Taffel'in araştırmaları şunu gösterdi. İnsanlar rastgele kriterlere göre gruplara bölünse bile,
bir yazı turayla bile gruplara bölünseler bile kısa sürede kendi gruplarını üstün görmeye başlıyorlar. Buna sosyal kimlik teorisi deniyor. 1930'lar Almanya'sında bu mekanizma ustalıkla kullanıldı. Biz ve onlar ayrımı net çizildi. Bir gruba ait olmak bu insanlara ayrıcalık hissettirdi. Ve bunu sorgulayanlar da toplumsal baskıyla susturuldular. Peki bu mekanizmalar hala bugün işliyor mu? Soru bu. Şimdi sana rahatsız edici bir soru sormam lazım. Bu mekanizmaların hepsi kriz zemini, propaganda, otorite itaati, grup baskısı. Bugün sosyal medyada tam anlamıyla çalışıyor. Algoritmalar sana kendi görüşünü destekleyen içerikler gösteriyor. Bir bilgi ne kadar çok paylaşılırsa o kadar gerçek görünüyor. Sosyal medyada biz ve onlar grupları her zamankinden çok daha net bir şekilde çizilmiş durumda. Ve beyin 1930'lardaki ile aynı beyin. 2026 yılında da aynı beyin. Değişmedi. Bu seni korkutmalı mı? Hayır, ama farkında olmalısın. Çünkü bu mekanizmaları bilen insan bu mekanizmalara karşı bir direnç geliştirebilir. Psikoloji bunu kanıtlıyor. Akıllı insanlar Hitler'e inandı. Çünkü bu mekanizmalar zekaya değil, biyolojiye bağlıydı. Ve bu bilgiler sadece tarihte kalan gerçekler değil. Kriz zemini, propaganda, otorite itaati ve grup baskısı. Bu dört mekanizma 1930'larda milyonlarca akıllı, eğitimli insanı süpürdü. Ve bunların hiçbiri zeka eksikliğinden kaynaklanmadı. Çünkü bu mekanizmalar zekadan da önce var. Bu mekanizmalar biyolojik. Sana bir soru sormak istiyorum. Bu dört mekanizmadan hangisini bugün kendi hayatında sıkça görüyorsun? Hangi grup seni bizi onlar diye düşündürüyor? Hangi bilgi sana çok tekrarlandığı için doğru olarak geliyor? Yorumlara yaz. Gerçekten merak ediyorum. Görüşmek üzere.